Bir kitapla birinin kaderi değişebilir mi? Hem de tek bir gecede. Bir akşam kimsenin tanımadığı 24 yaşındaki genç bir yazar. Ertesi sabah Rusya'nın en çok konuşulan ismi. Bu gerçekten yaşandı. Üstelik o genç yazar ileride dünyanın en büyük romancılarından biri olarak kabul edilecekti. Peki bu mucize nasıl gerçekleşti? Dönemin en sert eleştirmeni neden yeni bir Gogol doğdu dedi. Ve daha da ilginci, bugün milyonlarca insanın Suç ve Ceza, Budala ve Karamazov kardeşleriyle tanıdığı Dostoyevski aslında nasıl bir romanla edebiyat dünyasına adım attı? Bugün yalnızca bir romanın değil, bir edebiyat efsanesinin doğuşuna tanıklık edeceğiz. Dostoyevski insancıkları şöyle anlatır. 1845 yılında romanı yazmaya başladım. Yani ilk romanımı. Ondan önce hiçbir şey yazmadığım halde. 1845 yılı, St. Petersburg, saraylar, geniş caddeler, aristokrat baloları. Ama bu ihtişamın hemen arkasında bambaşka bir dünya vardı. Rutubetli pansiyon odaları, borç içinde yaşayan memurlar, dul kadınlar, yetimler, soğukla mücadele eden insanlar. Dostoyevski tam da bu dünyanın içindeydi. Babası sert mizaçlı bir askeri doktordu. Çocukluğu kolay geçmemişti. Annesini 16 yaşında kaybetmişti. 18 yaşında babasını da askeri mühendislik okuluna gönderilmişti. Saygın bir meslek edinmişti. Ama ruhu başka bir yere aitti. Her fırsatta Pushkin'i, Gogol'ü, Balzac'ı, Schiller'i okuyordu. Arkadaşları eğlenirken o yazıyordu. Çünkü içinde susturamadığı bir ses vardı. Ben yazar olmalıyım. Böylece üsteğmenken ordudan istifa etti ve yazarlığı seçti. Elinde yalnızca umut vardı. Yazar kardeşine o günlerde yazdığı mektupta şöyle anlatmıştı. Daha fazla hizmet edemeyeceğim için emekliye ayrılıyorum. Öylesine anlamsız bir şekilde hizmet edecek olursam hayatımın en iyi yılları bana hiç zevk sağlamayacak. And içtim kendi kendime. Bu bana ne kadar zorluk çıkarırsa çıkarsın. Şartlar ne olursa olsun kendimi toparlayacağım ve ısmarlama hiçbir işe girmeyeceğim. Emir altında çalışmak beni çürütecek ve sıkacaktır. Her çabamın kesinlikle iyi olmasını isterim. Örnek olarak Pushkin ve Gogol'a bak. İkisi de çok az yazdığı halde milli şöhret oldular. Dostoyevski günlerce odasına kapanıyordu. Saatlerce çalışıyordu. Çünkü anlatmak istediği insanlar farklıydı. Prensler değildi, komutanlar değildi, kahramanlar değildi. Hiç kimsenin önemsemediği küçük insanlardı. Onların utançlarını, sessiz gözyaşlarını, kimseye söyleyemedikleri kırgınlıkları anlatıyordu. İşte bu yüzden romanının adı çok anlamlıydı. İnsancıklar. Yani gariban, yoksul, kimsesiz insanlar. Roman tamamen mektuplardan oluşur. Bir tarafta orta yaşlı, yazıları temize çeken bir memur olan Makar Devushkin. Diğer tarafta genç ve yoksul Varvara birbirlerine hayatlarını anlatırlar. İlk bakışta sıradan mektuplar gibi görünür. Fakat satırlar ilerledikçe okur şunu fark eder. Aslında anlatılan yalnızca iki insan değildir. Bütün bir toplum konuşmaktadır. Makar'ın en büyük korkusu aç kalmak değildir. Alay edilmek, küçümsenmek, yok sayılmaktır. Yeni bir çizme alamadığı için utanır. Çünkü yoksulluk yalnızca cebini değil, onurunu da kemirmektedir. İşte Dostoyevski'nin dehası burada başlar. Yazar ilk toplumsal romanı yazmıştır. Daha 24 yaşında bu romanı yazarken kahramanlarının ruh hallerini, özellikle fakirliğin ve kimsesizliğin altında ezilişlerini çok ustalıkla betimler. Roman tamamlandığında kimse Dostoyevski'yi tanımıyordu. Romanın el yazmasını önce arkadaşı Dmitri Grigorievich'e verdi. Grigorievich ilk sayfaları okurken şaşkına döndü. Romanı hemen şair Nikolay Nekrasov'a götürdü. İki arkadaş sabaha kadar kitabı ellerinden bırakamadı. Nekrasov sonunda ayağa kalktı. Bu olağanüstü. Ertesi gün doğruca dönemin en büyük eleştirmeni Belinsky'nin evine gittiler. Belinsky önce biraz isteksizdi. Yeni yazarlardan sıkılmıştı ama okumaya başladı. Saatler geçti, sayfalar ilerledi. Sonunda kitabı kapattığında gözleri dolmuştu. Roman yayımlandığında büyük olay oldu. Edebiyat çevreleri yeni bir yıldız keşfettiklerine inanıyordu. Henüz 24 yaşındaydı. Bir anda Rus edebiyatının geleceği ilan edilmişti. Bu kadar hızlı yükselen çok az yazar vardı. Bugün romanı okuyan bazı okurlar neden bu kadar önemli görülmüş diye sorabilir. Çünkü roman yalnızca güzel yazılmış değildi. Bakış açısını değiştirmişti.
O güne kadar edebiyat çoğunlukla üst sınıfların hikayesiydi. Dostoyevski ise görünmeyen insanları merkeze aldı. Bir memurun kırık gururunu, bir genç kızın sessiz çaresizliğini, küçük görülen insanların büyük acılarını anlattı. Beniski bu yüzden heyecanlanmıştı. Çünkü ilk kez biri yoksulluğu romantikleştirmeden anlatıyordu. Acıyı süslemiyordu. Olduğu gibi gösteriyordu. Gogol da sıradan insanı anlatıyordu ama daha üstten ve karikatürize ederek. Dostoyevski ise ilk defa sıradan insanı bu kadar yakından anlatıyordu. Dostoyevski kardeşine mektubunda şöyle demişti. Gogol daima geniş alanlarda çalışmış ve hiçbir zaman benim gibi derinliklere inememiştir. Ancak hayat düz ilerlemez. Şöhretten yalnızca birkaç yıl sonra Dostoyevski tutuklandı. Çarlık yönetimini eleştiren düşünce toplantılarına katıldığı için idama mahkum edildi. Bir sabah kurşuna dizilmek üzere meydana çıkarıldı. Son dakikada af haberi geldi. Bu olay onun ruhunda silinmeyecek izler bıraktı. Ardından Sibirya kürek mahkumluğu yılları başladı. İşte bugün hayranlıkla okuduğumuz büyük romanların tohumu aslında bu acı yıllarda filizlendi. Bugün insancıklar belki Suç ve Ceza kadar okunmuyor, belki Karamazov kardeşler kadar konuşulmuyor. Ama o olmasaydı belki de dünya Dostoyevski adını hiç tanımayacaktı. Bu roman yalnızca genç bir yazarı ünlü yapmadı, edebiyatın yönünü değiştirdi. Çünkü bize unutulmaz bir gerçeği hatırlattı. İnsancıklar sadece yoksulluğu anlatmaz, insan onurunu anlatır. Bir insanın küçümsenmesinin nasıl görünmez yaralar açtığını anlatır. Başkalarının gözünde değersiz olmanın ne kadar ağır bir yük olduğunu anlatır. Ve belki de en önemlisi şunu sorar. İnsan gerçekten fakir olduğu için mi acı çeker, yoksa başkaları tarafından değersiz görüldüğü için mi? En sessiz insanlar bazen en büyük hikayeleri taşır. Ve belki de bu yüzden insancıklar aradan geçen yaklaşık 200 yıla rağmen hala bize bakıyor ve bize tek bir soru soruyor. Gerçek yoksulluk parasızlık mıdır, yoksa değersiz görülmek mi? Bu sorunun cevabı belki de her çağda yeniden yazılıyor. İnsanın değerinin kriterleri değişiyor. Dostoyevski bize insancıklarda şunu hatırlatır. En büyük trajediler çoğu zaman tarihe geçen savaşlarda değil, kimsenin fark etmediği küçük odalarda yaşanır. Çünkü her sessiz insanın içinde anlatılmayı bekleyen koca bir dünya vardır. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şunu da mutlaka izleyin. Bir sonraki videoda edebiyatın başka bir unutulmaz hikayesinde yeniden buluşmak üzere.